Merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir çamaşır makinesinden ceviz soyma makinesi yapacağız. Ben abimin hurdacıya vereceği eski çamaşır makinesini kullanacağım. Bu çamaşır makinesi zaten kıyafetleri yırtıyordu. Şimdi cevizlerin kabuklarını yırtmasını sağlayacağım. Öncelikle çamaşır makinesinin içini açmam gerekiyor. Üst kapağı sökmek için arka tarafındaki 2 tane civatayı söküp kapağı geri ittiriyorum. Böylelikle tırnaklardan kurtularak üst kapağı çıkartabiliyorum. Tamburu komple dışarıya alacağım. Bunun için de tamburun üzerinde bulunan ağırlığı söküyorum. Eski makinelerde bu ağırlıklar dökümden yapılıyordu. Şimdi döküm pahalı olduğu için betondan yapıyorlar. Şimdi ön taraftaki sabunluğu çıkartıyorum. Tamburun havada durmasını sağlayan çıtayı 4 tane vidasını sökerek yana doğru alıyorum. Böylelikle sabunluk kısmını rahat bir şekilde çıkartabileceğim. Tamburun körüğünü çıkartabilmek için körüğün etrafında bulunan yayı çıkartıp sonra lastiği yani körüğü dışarıya çıkartabiliyorum. Tamburu çıkartabilmek için çamaşır makinesini yere yatırıp ön kapağını sökmem gerekiyor. Sonra tamburun plastik muhafazasını kendime doğru çekerek komple çamaşır makinesinin içerisinden çıkartıyorum. Daha önce sökmüş olduğum çamaşır makinelerinde bu plastik muhafaza 2 parçaydı. Civatalarını sökerek muhafazayı 2'ye ayırabiliyordum. Ama şimdi bütün yapmışlar. Yani komple 2 tane parça birbirine yapışık. Bunu sökebilmek için tornavidayla yanlarına vurarak açmaya çalıştım ama açmayı başaramadım. Eğer tamburda bir sıkıntı olursa bu makinede bunu tamir etmek çok zor. Bu plastik muhafazayı açmayı beceremediğim için başka bir yöntem deneyeceğim. Zaten üzerine su vermem gerekiyordu. O yüzden bu plastik muhafazanın üzerine bir delik açacağım. Taş motoruyla keserek üzerinde rahat çalışabileceğim kadar bir delik deldim. Şimdi tamburu taş motoruyla keserek uçlarını aşağıya çevirip cevizi yırtmasını sağlayacağım. Tamburu kesip uçlarını aşağıya doğru kıvırıyorum. Aynı işlemi 10 santim arayla tamburun bütün çevresine yapacağım. Tamburdaki işlemlerim bittikten sonra yeniden çamaşır makinesini toplamaya koyuluyorum. Tambur muhafazasının alt kısmında 2 tane amortisör var. Bu amortisörleri yine söktüğüm gibi yerine yerleştiriyorum. Çamaşır makinesini dik konuma getirip üzerinde yaylar bulunan çıtayı yine tambur muhafazasına yerleştirerek yukarıda askıya alıyorum. Bu yaylar ve çamaşır makinesinin altındaki 2 amortisör sayesinde tamburun titreşimleri çamaşır makinesinin gövdesine daha az etki ediyor. Tamburun üstündeki ağırlığı da yeniden yerine takıyorum. Bu ağırlıklar sayesinde çamaşır makinesinin titreşimleri azaltılıyor. Eğer bu ağırlıklar olmasaydı çamaşır makinesi evimizin içerisinde her tarafı gezebilirdi. Beton ağırlığın ve çıtanın üzerindeki vidaları yeniden yerlerine takıyorum. Çamaşır makinesini yere yatırıp ön kapağını yerine yerleştiriyorum. Çamaşır makinesinin körüğünü kapağa yerleştirip etrafındaki halka şeklindeki yayı yeniden yerine takıyorum. Bu yayı yerine takmak biraz zor olabiliyor. O yüzden 2 tane tornavida kullanarak biraz esnetip yerine takmaya çalışıyorum. Geriye kalan parçaları teker teker yerine takacağım. Şimdi sabunluğu takıyorum. Öndeki plastik düğme grubunu takıyorum. Şimdi çamaşır makinesinin üzerinden su uygulamam gerekiyor. Su, ceviz kabuklarını çamaşır makinesinden dışarıya almaya yarayacak. Çamaşır makinesinin arka kapağına su borusu girecek büyüklükte bir delik deliyorum. Plastik su borusunu üzerinde sabit bulunan çıtaya
Kablo bağı yardımıyla bağlıyorum. Sabit kısma bağlamam gerekli. Eğer alttaki betona bağlarsam sarsıntıdan dolayı boru kopar. Tamburdan yukarıya doğru su sıçramalarını engellemek için üzerini plastik poşet ile kapatıyorum. Çamaşır makinesinin ön tarafına dimmer bağlayacağım. Dimmer 2 kW'lık. Bu çamaşır makinesinin motorunu çalıştırmaya yeterli. Dimmer bağlantısını yaparken çamaşır makinesinin fırça uçları ve stator uçlarında işlem yapmam gerekiyor. Bir tane fırça ucuyla bir tane stator ucunu birbirine bağlayıp diğer geriye kalan 2 tane kabloyu da dimmerin out yani çıkış kısmına bağlıyorum. Dimmer üzerine zaten 2 tane klemens kalıyor. Bu klemense de 220 volt uygulayacağım 2 tane kabloyu bağlıyorum. Yönü fark etmez. Fişte bulunan 3. kabloyu yani sarı yeşil kabloyu, bazen yeşil de olabiliyor, bu kabloyu da çamaşır makinesinin gövdesine bağladım. Dimmeri daha önce delmiş olduğum deliğe potansiyometresini yerleştirip üzerine vidasını takıyorum. Onun üzerine de potansiyometre plastik düğmesini takıyorum. Sonra ilk başta sökmüş olduğum çamaşır makinesinin üst kapağını tırnaklara yerleştirerek ileriye doğru ittiriyorum. Üst kapağın arkasındaki 2 tane vidayı yerine taktığım zaman bütün işlemlerimi tamamlamış oluyorum. Biraz ceviz topladım. Aslında bu cevizler tam olmadığı için kabuklarının soyulması biraz daha zor olacak. Videoyu çekmek için biraz erken topladım. Bu cevizleri çamaşır makinesinin içerisine atıyorum. Çamaşır makinesinin kapağını kapatıp su hortumunu daha önce hazırlamış olduğumuz boruya yerleştirip musluğu biraz açıyorum. Çok açmamam gerekiyor. Dimmer potansiyometresini biraz çevirerek çamaşır makinemin motorunu çalıştırıp tamburun dönmesini sağlıyorum. Tambur dönmeye başladığında cevizler yukarıdan tamburun alt kısmına düşüyor. Burada yapmış olduğumuz kesikler de soyulmasını sağlıyor. Kapağı açık tuttuğumda cevizler dışarıya fırladı. Şimdi cevizleri yeniden içerisine atıp kapağı kapatıp bir süre çalıştıracağım. Fazla geçmeden ceviz kabukları cevizden ayrılıyor. Tamburun alt kısmında kalan pis su pompasına giden bir tane hortum var. O hortumu yerinden komple çıkarttım. Böylelikle su ile birlikte ceviz kabukları çamaşır makinesinin aşağısına dökülüyor. Soyulmuş cevizleri artık dışarıya alabilirim. Cevizin kabukları çok sert olduğu için ceviz kabuklarına herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Soyma işleminden sonra tamburun içerisi bu şekilde gözüküyor. Bakın kesikler yukarıya doğru cevizin yeşil kabuklarını kahverengi kabuklarından ayırıyor. Bu yapmış olduğum makinede eksik olan bir şeyler var. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Burada dimmer kullandım. Aslında dimmer kullanmamam, bunun yerine devri sabit ayarlayan bir cihaz kullanmam gerekiyordu. Kullanmam gereken cihaz aslında bu. Elimde cihaz olmasına rağmen çamaşır makinesinin motorunun içerisindeki sensör bozuk olduğu için bunu kullanamadım. Aslında bu cihazı kullansam devri ayarladığımda sürekli o devirde sabit kalabilirdi. Ama dimmer uyguladığım için dimmer bazen çamaşır makinesinin devrinin hızlanmasına sebep oluyor. Böyle durumlarda potansiyometreyi kapatıp tekrar çalıştırarak uygun bir şekilde hızla çalışmasını sağladım. Aslında bu uygun değil. Dediğim gibi bu cihazı bağlayabilirsiniz. Bu cihazın nasıl bağlandığını açıklamalar kısmındaki videodan bulabilirsiniz. Ben aklımda bulunan bu fikir gerçekten işe yarar mı yaramaz mı bunu denemek istedim. Ve gerçekten işe yaradı. Ceviz kabuklarını çok güzel bir şekilde soyabiliyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.